Polonya'da yaşamak Arjantin'de olmaktan çok farklı. Buenos Aires'ten geliyorum ve buradaki büyük fark güvenlik ve yaşam kalitesi. Her şey kıyaslandığında çok daha ucuz. Hatta burada yaşamanın Arjantin'den daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Güvenlik ve her şeyden önemlisi, en çok sevdiğimiz şey bu. Çok iyi uyum sağladım. Polonya'da çok büyük bir Arjantinli ve genel olarak Latin topluluğu var. Bu yüzden kendimi neredeyse evimde gibi hissediyorum. Burada onlara empanada sunuyoruz. Soğuk konusu ise Polonya'daki belki de en zor kısım. Evet, özellikle o kısım. Kışın hava çok erken kararıyor 3.30'da. Öğleden sonra 4'te hava kararmış oluyor ve buna alışmak biraz daha zor. Soğuk benim için o kadar da sorun değil. Ben daha serin havayı seviyorum. Hayır, sıcağa hiç dayanamıyorum. Buenos Aires çok sıcak oluyor ve eşim için bu durum biraz daha zor ama evden çalıştığı için dışarı pek çıkmıyor. Burada hayat çok daha ucuz, yani ekonomik. Ortalama bir maaşla, Arjantin'de iyi bir maaşla bile yaşayabileceğinizden çok daha iyi yaşayabiliyorsunuz. Kiralar savaş ve benzeri nedenlerle biraz arttı ama genel olarak ortalama bir işle çok iyi yaşanabiliyor. Evet, burada yaşamak genel olarak ekonomik. Yemek, barınma ve diğer her şeye erişim bence Güney Amerika'nın geneline göre burada çok daha kolay. Burada çalışmak, evet Arjantin'den de çok farklı. Özellikle de çalışma saatleri daha kısa. Arjantin'de mutfakta günde 12 veya 14 saat çalışabilirsiniz. Genellikle bölünmüş vardiyalarla. Yani gününüz tamamen buna gider. Burada yemek kültürü daha erken ve restoranlar öğlen kapanmıyor. Bu yüzden mesai kesintisiz, daha rahat ve çalışma saatleri de daha kısa, günde daha az saat çalışılıyor. Buraya eşim yüzünden geldik. Eşim çalışma iznini sağlayan bir şirkette çalışıyor. O da Arjantinli ve evli olduğumuz için izni bana da verdiler. Buraya çalışma vizemiz ve her şeyimiz onaylanmış şekilde geldik. Bu benim ikinci işim. Bundan önce Polonya'daki ilk işim olan bir restoranda çalışıyordum. Merkezde bulunan bir İspanyol restoranıydı. Ve iyiydi. Güzel bir ilk deneyimdi. Özellikle de gastronomi sektöründeki ilk işim olduğu için Polonya'da çalışmaktan memnunum. Bürokrasi kısmı ise dayanılmaz, Arjantin'den bile daha kötü. Her şey için. Her şey için 1 milyon tane evrak gerekiyor. Evet ama mümkün. Polonya'da yasal olarak bulunmak için evrak işlerini halletmek ve çalışma izni almak mümkün. Lehçe konuşuyor musunuz? Hayır, neredeyse hiç. Çok az. Sadece işle ilgili olanlar ve empanadolarla ilgili çok özel şeyler. Eğer içindekileri sorarlarsa belki cevap verebilirim ya da ufak bir ticari etkileşim kurabilirim. Ama hayır, bunun ötesinde pek bir şey değil. Peki burada Polonyalar mı çalışacağız? Evet, sadece lehçe konuşanlara hizmet verebilmek için lehçe bilen çalışanlarımız var. Ve sonrasında biz... Benim Arjantinliyim 2 Şilili var. Şilililerden biri de ortaklardan biri. Bir de diğer Şilili olan Nacho'nun kız arkadaşı var. Kendisi Polonyalı ve 3. ortağımız. Şili empanadası genellikle biraz daha büyüktür. Klasikleri ise Pino empanadasıdır. Pino, güveç veya benzeri bir şey anlamına gelir. Güveçte et, tavuk, domuz veya sığır eti gibi herhangi bir et olabilir. Biz burada Pino'yu sığır etiyle yapıyoruz. İçinde zeytin, kuru üzüm ve yumurta var. Bizim etli empanadamızdan farkı ise bizimkinin sadece soğan ve taze soğan içermesi. Ancak genel olarak tatlar birbirine çok benziyor.
Muhtemelen biraz daha fazla deniz ürünü ve balık kullanıyorlar. Biz ise o kadar sık kullanmıyoruz. 3600 Polonya zlotisi. Evet. Tamam. Dediğin gibi yaklaşık 600 avro, yani 700 ila 800 avro civarı. Ve bugün buraya ilk geldiğim yıllardaki kadar çok para değil. Burada her şey çok arttı. Son birkaç yılda ciddi bir enflasyon oldu. Evet, ama yine de güçlü bir maaş sayılıyor. Evet, gerçekten güçlü bir maaş olmaya devam ediyor. Eğer başka bir geliriniz, ikinci bir kazancınız varsa çok rahat yaşanabilir. Emin değilim. Asgari ücretin sanırım 4000 zloty civarında olması lazım, belki biraz daha az. Ama kesin değilim. Bu dolar ya da euro olarak ne kadar eder? Dolar cinsinden gelir. Asgari ücret yaklaşık 800 dolar civarında olmalı. 700 ila 800 arasında diyebiliriz. Peki bundan önce empanada yapıyor muydun? Evet. Pandemiden önce Buenos Aires'teydim, işsizdim. Teoride Mart 2019'da buraya gelmemiz gerekiyordu, Şubat 2019'da. Süreç biraz uzadı ve pandemi nedeniyle büyükelçilik kapandı, bu yüzden çok gecikti. Ben de Arjantin'de buraya satmak için empanada yapıyordum. Yani aslında zaten yaptığım şeyin biraz devamıydı. Empanada ortadan açılıp içi doldurulan bir ekmek gibi. Ama kapalı değil, açık oluyor. Ayrıca mısır unu kullanılan empanadalar da var. Evet, mısır unu. Bizim kullandığımız buğday unu gibi değil. Buğday yok. Ayrıca Peru'da ve Ukrayna'da vareniki dedikleri şey var. Aslında aynı şey ama benim için haşlanmış versiyonu. Benzer. Benzer ama haşlanmış oluyor. Genelde patates ve soğanla ya da etle dolduruluyor. Evet, ya da ıspanakla. Ispanaklısı da var. Ayrıca pierogi festivallerine de katılıyoruz. Özellikle Arjantin, Şili tarzı pierogi olarak. Aynı ürün sadece haşlanmış ve insanlar çok seviyor. Aynı şey sadece haşlanmış. Hamur biraz değişiyor. Pierogi hamuru biraz daha elastik oluyor çünkü suya dayanması gerekiyor. Bu ise biraz daha kuru.